Korku hikayesini dinlemeye hoş geldiniz. Dinlemeye başlamadan önce abone olmayı ve videonun sonunda beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Terk edilmiş Rus hastanesi 1. bölüm, yolculuk ve karar karanlık ve soğuk bir Kasım gecesiydi. Maxim ve Lena yıllardır şehir efsanelerini merakla dinledikleri terk edilmiş psikiyatri hastanesine gitmeye karar verdiler. Hastane Rusya'nın ücra bir köşesinde yoğun bir ormanla çevriliydi. Çift, korku ve heyecan arasında gidip gelirken geceyi bu ürpertici mekanda geçirme fikri onlara hem cazip hem de delice geliyordu. Lena arabayla hastaneye yaklaşırken endişeyle Maxim'e döndü. "Bunun gerçekten iyi bir fikir olduğundan emin misin? İnsanlar burada kaybolduklarını, garip şeyler gördüklerini söylüyor." Maxim gülümsedi. "Lena, bunlar sadece hikaye. Birkaç eski duvar ve döküntü dışında bir şey bulamayacağız. Ayrıca fotoğraf çekmek eğlenceli olmaz mı?" Hastanenin önüne vardıklarında yılların verdiği yıkımla çatlamış, yosun tutmuş devasa bir bina gördüler. Kapının üzerinde solmuş bir tabela vardı. Sovyet Psikiyatri Merkezi 1952. 2. bölüm. Keşif içeri girdiklerinde hava bir anda ağırlaştı. Lena tuhaf bir çürüme kokusu aldığını söyledi ama Maxim buna aldırış etmedi. El fenerleriyle etrafı aydınlattılar. Paslanmış yataklar, yere saçılmış eski dosyalar ve duvarlarda çatlaklarla dolu grafitiler vardı. Bir dosyayı eline alan Lena, deney raporu, başlıklı sararmış bir belge buldu. Belgede hastaların üzerinde bilinçaltı deneyleri yapıldığı yazıyordu. Saat 3'te başlayan seanslarda hastaların zihinlerinde en derin korkuları uyandıracak bir cihaz kullanılmıştır. "Bu saatte neden deney yapıyorlarmış?" diye sordu Lena tedirgin bir sesle. Maxim omuz silkti. "Kim bilir, belki bunun bilimsel bir sebebi vardır." Zaman ilerledikçe çift daha derinlere inmeye karar verdi. Bodrum katına indiklerinde duvarlarda paslı zincirler ve garip semboller gördüler. Lena artık geri dönmeleri gerektiğini söyledi. Fakat Maxim daha fazla keşfetmekte ısrarcıydı. 3. bölüm. Saat 03'te Lena ve Maxim ani bir çatırtıyla irkildi. Fenerlerinin ışığı koridorun sonundaki bir odada hareket eden bir gölgeyi yakaladı. Lena panikleyerek Maxim'in kolunu tuttu. "Biri var," diye fısıldadı. Odaya doğru ilerlediklerinde kapı kendiliğinden yavaşça açıldı. İçeride eski bir hasta yatağı ve üzerindeki bir deri kayışı dikkatlerini çekti. O sırada garip bir hışırtı sesi yankılandı. Arkalarına döndüklerinde loş ışığın altında yerde sürünen bir silüet gördüler. "Kaçmalıyız," diye bağırdı Lena. Ancak Maxim, "Bekle, bu bir numara olabilir," dedi. Lena'nın gözleri korkuyla büyümüştü. Fakat Maxim bu kararlılıkla harekete geçti ve ileri yürüdü. Tam o anda hastane yankılanmaya başladı. Koridor boyunca boğuk çığlıklar ve fısıldayan sesler yükseldi. "Onları bırakma" ve "Biz hala buradayız" gibi cümleler net bir şekilde duyuluyordu. Lena gözyaşları içinde Maxim'i geri çekmeye çalıştı. Ama Maxim hipnotize olmuş gibiydi. 4. bölüm. Deneyin kıyameti sesler gittikçe yoğunlaştı. Hastane bir anda canlı bir kabusa dönüştü. Çift koridorda koştukça duvarlarda kan lekelerine benzeyen izler belirdi. Lena bir odanın köşesinde eğilip sessizce ağlayan bir kadın figürü gördü. Kadın aniden başını kaldırarak Lena'ya döndü. Gözleri boştu ve ağzından "Sessizlik burada cezadır" diye kısık bir ses çıktı. Bu sırada Maxim bir projeksiyon cihazı gördü. Cihaz çalışıyordu ve bir ekran üzerine eski deney görüntülerini yansıtıyordu. Hastalara yapılan işkenceler, bağırışlar ve inlemeler Maxim'in zihnini kararttı. Gözlerini ekrandan ayıramazken Lena bir anda Maxim'in yere yığıldığını fark etti. 5. bölüm. Kaçış mı kader mi? Lena, Maxim'i uyandırmaya çalışırken Bodrum'daki kapıların birer birer kapanmaya başladığını duydu. Hastane artık onların bir çıkışı olmadığını fısıldıyor gibiydi. Maxim kendine geldiğinde Lena ile birlikte Bodrum'un dar koridorlarında koştular. Fakat yolculuk daha derin bir karanlığa götürüyordu. Sonunda bir çıkış kapısı bulduklarını düşündüler. Kapıya ulaştıklarında Lena kapıyı zorlayarak açtı. Ancak karşılarında buldukları şey sabah güneşi değil, başka bir hastane odasıydı. İçeride tıpkı onların gibi genç bir çiftin gölgeleri görünüyordu. Lena ve Maxim artık hastanenin yeni sakinleri olmuştu. Efsane gerçekti. Terk edilmiş psikiyatri hastanesi bir kez içine girenleri asla bırakmıyordu. Şehir efsanesi değil, bir lanet vardı. Saat 3'ten sonra geçmişin deneyleri ve işkenceleri tekrar yaşanıyordu. Maxim ve Lena artık o çığlıklar ve yankılar arasındaki figürlerden biriydi. Video hakkında düşüncelerini yazabilir misin? Beğenip abone olmayı da unutma.